Havaların bir türlü ısınmaması yüzünden enfeksiyon sezonu uzadı. Grip ve nezle virüsleri hala etkinliğini koruyor. Doğru tedavi edilmeyen hastalıklarsa bir türlü bitmeyen öksürüklere neden oluyor. Var mı efendim çocukta geçmeyen öksürük uzun süren? Alerjisi var aslında da biraz ondan da olabilir belki ama daha geçmeden tekrar şey oldu. Hava veriyorum sabah akşam. Ve öksürük gece mi daha çok oluyor, sabah mı çok oluyor? Sabah bugün kalkınca çok öksürdüm. Çok öksürdüm. Nasıl böyle balgam da geliyor mu ağzına? Uzun sürüyor, uyutmuyor, tam geçer gibi oluyor, yeniden başlıyor. Hem çocukları hem de yetişkinleri perişan ediyor. Adı uzun öksürük. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde 2 ayı geçen dirençli bir öksürük var. Peki bu öksürüğe ne neden olabilir? Uzmanlara göre bir değil birçok nedeni var. En başta gelen birincisi enfeksiyonlar. Özellikle virüs enfeksiyonları gerçekten böyle uzayan öksürüklere neden olabiliyor. Grip, nezle, RSV, üst solunum yolu enfeksiyonları, doğru tedavi edilmeyen enfeksiyonlar uzun süren öksürüklerin birinci nedeni. Mukus salgısını artırınca burnumuzda birikiyor. Burnumuzdan boğazımıza doğru o mukusun akması başlıyor. Bu da tabii ki kronik ve uzayan öksürüğe neden oluyor. İkinci sıradaysa alerji ve astım geliyor. Astımda hava yollarının mikrop dışında diğer alerji yapan maddelerle iltihaplanması olayı. Dolayısıyla da astım da yine uzun süren öksürüklere neden olabiliyor. Çocuklarda bir başka nedeni de var uzun öksürüğün. Nefes borusunda yabancı cismin kaçması da yine böyle tekrarlayan zatürrelere neden olup uzayan öksürüklere neden olabiliyor. Ve reflü. Akşamları geç yemek yemek, kahve ve paketli gıda tüketmek reflüyü tetikleyerek gıcık öksürüklerine neden olabiliyor. Solunum yoluna ufak ufak minik minik kaçakları olunca bu da yine sürekli özellikle böyle gıcık şeklinde öksürüklere neden olabiliyor. Uzayan öksürüklerde uzmanlar bol sıvı tüketmeyi, burnu düzenli olarak açık tutmayı ve alerjenlerden uzak durmayı öneriyor. Ancak bunlar yeterli gelmezse doktor kontrolü şart.